Bu parlak siyah olan burslu çantanın yapımını alt tabanını nasıl oluşturdum? Şimdi Merhaba onu arkadaşlar, anlatacağım YouTube kanalıma sizlere. hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta yapımını paylaşacağım. Burslu bir çanta yapıyorum. Bu aparata burs diyoruz. Çantaların ağız kısmını oluşturan, kapama kısmını oluşturan aparat. Küçük abiye bir çanta yapacağım. O yüzden parlak bir ip seçtim. Bu kağıt ip değil. Şu şekilde hafif naylon bir ip. Tam adını bilmiyorum ama markasını da şöyle sizlere göstereyim. Ben mağazada gördüm, markette gördüm ve çok beğendim. O yüzden bunu aldım. Şöyle ipimin markası bu. Bu reklam değil, işbirliği de değil. Sadece kendim için aldığım bir ip. Sizler hangi ipten yapmak isterseniz, hangi yünden yapmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Kağıt iple de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle rafya tarzı, böyle naylon tarzı iplerden de yapabilirsiniz. Ben siyah tercih ettim. Sizler pullu veya da ışıltılı da tercih edebilirsiniz. Kullandığım tığ da şu şekilde göstereyim sizlere. 3,5 milim yazıyor. Tulip markasının tığını kullanıyorum. Makasım var. Bir de ölçmek için mezrom var. Şimdi çantamın altını oluşturacağım. Altını oluşturmak için öncelikle aparatımın şu kısmını, bu aralığını ölçmem gerekiyor. Şöyle aparatımın aralığı 15 santim. Boşluk kısmı 15 santim. Zincirimi 15 santime denk gelecek şekilde, hatta biraz 15 santimden de fazla çekeceğim. Şöyle ilk defa zincir çekiyorsanız göstereyim. Bu şekilde, şu şekilde aldığım ipi arkasından geçirip sıkıca tutuyorum ve buraya bir zincir yapıyorum. Yine bırakmıyorum. Bir tane daha. Şurayı da bu şekilde sıkıştırabilirsiniz. Eğer eliniz gevşekse, örgünüz gevşek düşüyorsa 3 numara tığla örebilirsiniz. Ben sıkı ördüğüm için 3,5 benim için iyi oluyor. Şöyle çok sıkı olmayacak şekilde zincir çekiyorum. Çünkü aralarına sık iğne yapacağım. Sık iğne ile öreceğim ben bu çantamı. Zincir sayısı vermeyeceğim. Sadece santim olarak göstereceğim. Böyle santimle çalıştığınızda sizin için daha rahat olacaktır. Şöyle ördüğüm zinciri bu aralık boşluğunda 15 santim demiştim. 15 santim olacak şekilde zincirimi tamamlıyorum. Birkaç tane daha çekeceğim. Ben 20 santime kadar çekeceğim. Sonrasını tekrar sökebilirsiniz. Çünkü sık iğne yaptığımızda zincirlerimiz daha daralabilir. Şöyle 20 santim geldi benimki. Bu benim için yeterli oluyor. En son çektiğim zincirin şu yanındaki boşluğa batacağım. Bir seferde boşaltacağım. Şöyle sık iğne diyoruz buna. Her zincirin başına bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar sık iğne ile dolduracağım burayı. Her zincire bir tane gelecek şekilde. Şu şekilde göstereyim bakın. Çok sıkı yapmayın. Çantanız daha güzel olur.
Şöyle 15 santim olacak şekilde ölçüyorum. Henüz 15 santim olmadı. 2 tane daha yapacağım. Evet, tam 15 santim. Şuraya da ölçüyorum. Buraya kadar. 15 santim. Şuradaki fazlalık zinciri sökebilirsiniz. Şöyle zincirimin sonuna geldim. Buraya 3 tane yapacağım. 2, 3. Dönüyorum. Aynı zincire, aynı zincirin içine 3 tane daha yapacağım. Burada 6 tane sık iğnem olacak. Şu 6 tane sık iğneden sonra hemen zincirimin devamındaki deliğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Her göze bir tane sık iğne olacak şekilde, sık iğneler karşılıklı gelecek şekilde devam ediyorum. Zincirin sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Zincirimin sonuna geldim. En son göze 3 tane yapacağım. 3 tane doldurdum ve döndüm. 3 tanesi bu taraf için, 3 tanesi de diğer taraf için 6 tane doldurmuş oluyorum. 1 2 3 3 tane doldurduktan sonra hemen yanındaki şu boşluğa bir tane sık iğne alarak devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar her göze bir tane sık iğne olacak şekilde devam edeceğim. Şimdi tekrar ölçüyorum. Evet, 15 16'ya çıktı ikinci sırada ve bu benim için yeterli oluyor. Sıra sonuna geldim. Üçlü yaptığım ilmeklerden birinin başına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Üçlünün bir tanesine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burası, bu üçlü tamam. Şimdi yandaki üçlüye geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üçlünün birine. Üçlünün ikinci başına battığım yere 3 tane sık iğne yapacağım. 3. Şöyle üçlünün yanındaki bir tane göze de bir sık iğne yapacağım. Onun devamındaki her göz için, her delik için bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar böyle gideceğim. Her deliğe bir tane batarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Şöyle tekrar göstereyim size. Buradaki genişleme ve kare oluşan altının oluşumunu yapıyoruz. Şuradan daha rahat görünüyor. Sıra sonuna kadar bunu örüyorum ben. Şöyle bakın, şunu da batacağım. Sıra sonunda yine üçlünün birincisine bir tane sık iğne yaptım. İkincisine üç tane sık iğne yapacağım. Aynı deliğe 3 defa batarak sık iğne yapıyorum. Yanındaki deliğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu üçlü bitti. Yandaki üçlüye geçiyorum. İlk deliğe bir tane sık iğne yapıyorum.
İkinci deliğe 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı deliğe 3 defa batacağız. 1 2 3. Burada kalan diğer deliğe de bir tane sık iğne yaparak bu köşeyi de oluşturuyorum. Şimdi her deliğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gideceğim. Ama ara ara elinizle düzelterek giderseniz örgünüz daha güzel olur. Yine burayı sık iğne örerek köşeye geleceğim, arttırma kısmına. Üçlünün bir tanesine tek sık iğne, ortadakine 3 sık iğne, yanındakine de bir tane sık iğne yaparak diğer üçlüye geçeceğim. Burada kalan 1 2 3 4 tane deliğe tekli sık iğne yapacağım. Üçlünün ikincisine yine 3 tane sık iğne yapıp tekrar devam edip bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar işlemi devam ettireceğim. En son artırmayı da yaptım. Şöyle bir elimle düzelteyim. Şu şekilde ölçeceğiz. Şimdi bursumuzu açıyoruz. Bursu yerleştiriyoruz. Her iki taraftan da 3 sıra kalacak. Şöyle bakın koyduğumda 1 2 3 1 2 3 3 sıra sağdan ve soldan arttı. Bu kısmı önemli değil. Burası sıkıntı yok. Böyle ölçebilirsiniz. Veya da şöyle de ölçebilirsiniz. Bursu alıyoruz. Belli bir bölümünden tutuyoruz mezroyla. Şu şekilde etrafını santim santim ölçüyoruz. Buraya kadardı. 58-59 santim. Örgümüzün de buradan başlayıp böyle Dakikayı uzun tutmamak adına Part 2'de çantamın boyunu Şu nasıl şekilde. ayarladığımı diğer videomda anlatacağım. Part 2'yi izleyin lütfen. 59 santim. Santim birebir aynı bursun çevresi kadar.